Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Vedo KX250 dünyanın en hafif motorunun çakması, Eko'nun CS2511 motorunun çakması. 2.3 ya da 4 kilogram olduğunu iddia etti bana satıcı. Ben bunu internetten aldım. Şimdi bunun kutu açılışını, incelemesini ve karşılaştırmasını yapacağım. Performans olarak belki Eko'yu yakalayabilir. Eko'nun performansını hepiniz biliyorsunuz. Tek elle dal budama için üretilmiş dünyanın en hafif budama motoru. Kendisi gerçekten 2.3 kilogram. Tek elle kaldırıp tek elle çalışma yapabiliyorsunuz. Kutu bu şekilde geldi. Üzerine arka tarafına fatura yapıştırmışlar. Ondan sonra şurada özellikler yazıyor. Isı dağıtımı, işte silindir, içi belki kaplama falan yapmışlardır. Çeyini güzelmiş vesaire. Bundan önce de bunun daha kaliteli bir çakması olan, biliyorsunuz Eko'da çok kaliteli ürünler kullanıyor. Valvo karbüratör, Oregon zincir ve pala kullanıyor. Bunun ithal marka 2611 çakması var. Bundan biraz daha kaliteli. Onun incelemesini gerçekleştirdim. Fakat onun linkini, videonun linkini aşağıya bırakacağım. O biraz hayal kırıklığı oldu benim için. Çünkü arızalı çıktı. Satıcı ürünün arkasında durmadı. Ve bu nedenle geri göndermek zorunda kaldım. Şimdi Eko'yu çekiyorum. Cihazın kutusu bu şekilde geliyor. Şimdi kutunun içinden şunlar çıkıyor. Evet, Eko'yu şöyle çektim. Şimdi kutunun içinden bir adet pala çıkıyor. Pala koruma kılıfı. Gayet basit, güzel bir şey. Üzerinde Vedo yazıyor. 13-25 santim. Standart bir pala. Kendi palalarını üretmişler. Bu şekilde maliyeti düşürmüşler. Bu ürünü yaklaşık bir kupon kullanarak 4900-800 gibi bir fiyata satın aldım. Koymuşlar. 5.32. Sağını solunu açmak için 4 milim, 3 milim ve şurası 5 milim sanırım bir anahtar koymuş. Şöyle güzel bir anahtar. Mahmuz çıktı. Eko'da mahmuz yok. Ve bir adet de düz tornavida. Yangın kabı. Gayet güzel şeyler var içinde. Fakat yine emin olun bunların çoğunu, %80'ini kullanmayacaksınız. Bir adet huni. Belki huni işime yarayabilir. Cihazın kendisi. Ve şöyle güzel bir zincir kutusuyla birlikte zincirin kendisi. Köşeli zincir. Üzerinde Vedo yazıyor. Kendi firması. Bu köşeli zincirler performans zinciridir. Yani budama için aslında yuvarlak zincir tercih etmeniz gerekiyor. Bu daha agresif kesimler yapar. Köşeli olduğu için. Fakat daha çabuk köredir. Daha titreşimi yüksektir. Bu zincirlerle ilgili bir karşılaştırma videomu da videonun linkini sayfanın alt kısmına bırakacağım. 3/8 LP low profil, yani düşük şeyli, şu kısmı düşük profil. 40 dişli, yani 20 diş diye satın alabiliyorsunuz bunu. Şimdi bir kılavuzunu inceleyelim. Daha sonra montajını gerçekleştireceğiz. Ve tartımını da gerçekleştireceğiz. Evet, şimdi Vedo garanti belgesi, burada garanti şeyleri. Bunun için faturasını saklamanız yetecek. Benzinli yağaç motoru, Operation Manual. Bu İngilizcesi. Bu da Türkçesi. Operation Manual. Evet, bu da Türkçesi dediğim gibi. Motor soğuk olduğunda. Hızlıca bir bakalım nasıl güzel profesyonel bir şey mi hazırlamışlar. Şu benzin kapakları falan, onlardan bahsedeceğim. Onlar şey gibi, Eko'nun tam taklitli şeyle falan açılabiliyor. Şurada zincir çıkarsa güvenlik önlemi olarak şey var altta. Eko'nunki gibi. Bu da İngilizce. Evet, işte takmayı gösteriyor. Preparation and use. Adjusting the tension. Tansiyonunu nasıl ayarlayacağınız. Ondan sonra yakıt. İşte karbüratör. Vesaire. Bu görseller sanırım Eko'dan alınmış. Çünkü çok benziyor. Eko'nun kullanma kılavuzundaki. Yakıt filtresi. İşte buradaki karbüratör ayarı.
Motor kapağı tanki. Evet, teknik veriler. Şu teknik verilerine bir göz atalım. Ölçüleri 25 karbüratör diyafram type'mış. Ondan sonra magnetör flywheel. Üzerinde bir magnet spark plug CMR7H. Bu Eko'nun aynı şeyi. Aynı bujisi. Coil starter. Mixture 25'e 1 tavsiye ediyor. Eko 50'ye 1 tavsiye ediyor. Bana biraz bu oran fazla geldi. 95 ve üzeri oktan kullanmanız gerekiyor. 0.19 yani 190 mililitreymiş. Yağ kapasitesi de 0.14 mililitreymiş. Bunlar biraz düşük. Anti vibration ve amortisörleri mevcut. Evet. ...25'e 1 yazıyor motor ya. Evet, ikisinde de aynısı veri var. Neyse, bunları kaldıralım. 25'e 1 diyorsa 25'e 1 kullanacağız. Fakat bana biraz bu oran fazla geldi. Şimdi cihazın kendisi bu şekilde çıktı. Poşetten. Biraz ağır geldi. Gördüğünüz gibi şurada bir 2 yıl garanti etiketi var. Evet. Şurası çift vidalı. Eko gibi tek vidalı değil. Biliyorsunuz Eko'nun şeyinde tek vida var ve vida şeyin üzerinden çıkmıyor. Muhtemelen bu buradan çıkacak bu vidalar. Evet, fren sistemi, mekanizma çift vidalı. Belki çift vidalı daha sağlam diye yapmışlardır. Şu kısım şeye benziyor, Eko'ya benziyor. Evet, şuradaki dişli vesaire bu da benziyor. Şu bahsettiğim şey biraz farklı görünüyor. Görselleri şeyden almışlar. Karbüratör çıkışı. Şuradaki vidalar şeyli tamamen nedir o? Yıldız tornavida. Yani şunun arkasıyla açabilirsiniz. Normalde Eko'da bu düz olarak geliyor ve düz tornavidaya ayrıca ihtiyaç olmuyor. Yani tansiyon ayarını yaptığınız şey. Burada da yıldız koydukları için bu işi görecektir. Daha uygun. Şimdi karbüratörün de marka, onu merak ediyorum. Şu gördüğünüz hava filtresi şeyle aynı, Eko ile aynı. Şurada yazıyor. Hilik marka diye bir karbüratör var üzerinde. Şeyin aynısı, ölçüleri muhtemelen Eko ile aynı. İşte şu vidaları açmak için de diğer belirttiği şu anahtarı göndermişler. Bu anahtarın muhtemelen şu beşlik ağzı buraya tam olacaktır. Çalıştırma kolu bahsettiğimiz gibi. Çalıştırma kolunun arkasıyla Eko gibi şunu kapatalım. Masaya zarar vermeyelim. Şu çalıştırma kolunun arka kısmıyla Eko gibi bunun açıyor, kapatıyor olmanız lazım. Bu özelliği Eko'dan kopyalamışlar. Fakat şu alttaki depo zincir yağı. Bu daha küçük olduğu için, yani bu bir tasarım hatası. Gördüğünüz gibi bu buraya girmiyor. Bunu farklı bir şeyle, yani şununla falan şu şekilde çevirmeniz gerekecektir. Yani bunun da ağzını şuna göre yapsalarmış eğer, bu tam olarak buraya girip bunu açabilecektir. Evet, yağ deposu şurada filtreye takılmış. Daha önce herhangi bir yağ koyulmamış. Depo biraz küçük geldi benim gözüme. Üstteki de benzin deposu. Hafif bir benzin kokusu var. Daha önce bir kere çalıştırılmış. Şurada filtresi de var. Aynı şey gibi, Eko gibi. Evet, keçe filtre var. Metal, kurşun dökme. Yine aynı şekilde Eko'ya çok benzer. Benzin şuradan alıyor. Şuradan geliyor muhtemelen karbüratöre. Karbüratörden sonra bu stop düğmesi de bas durdur şeklinde. Yani şuna bastığınız zaman duruyor. Diğer durumlarda bu elektriksel bağlantıyı keserek
motorun çalışmasını bırak direkt çektiğinizde direkt çalışmasını sağlıyor. Evet, hava filtresini de taktım. Kapağını da taktım. Şurası. Şu kapak tam üzerine oturdu. Şu da asma yeri. Çünkü tek elle budayıp tırmanma üzerine bir motor kurguladıkları için bu motorların şeyinize, kullandığınız ekipmana, tırmanma ekipmanına vesaire asılması gerekiyor. Kesinlikle asma yeri. Şu tasarım komple kopya olmuş. Fakat belirttiğim gibi şu alt kapak biraz uyduruk olmuş ve gerçekten de işe yaramıyor. Şimdi şu karbüratöre de bir bakalım. Yani fiyat Eko'nun 1/3. Eko'yu şu anda 15.000 civarı TL civarına alabiliyorsunuz. Bu motorun fiyatı da 5.000 TL civarında. Yani bundan 3 tane alabiliyorsunuz. Eko'nun bu motorunu alacağınız fiyata. Şimdi tartıma geçiyorum. Evet arkadaşlar, bu 2 kilo aslında bir iki tur daha atınca 2,5 kiloya kadar ölçüyor. Tam bunun limitinde. Bakalım nasıl olacak. Evet, tam 2250 gram. Gördüğünüz gibi daha aşağıya gidiyor. 2250 gram. Boş ağırlığı. Yani buna zincir, pala vesaire dahil değil. Eko'nun ağırlığı da gördüğünüz gibi 2250 gram. Aynısını tutturmuşlar. Buranın kapağı da yok. O kapakta yaklaşık bir 50 gram falan gelir muhtemelen. Buna zincir, pala ve motor yağı vesaire eklenecek. Bunlar da yaklaşık yarım kilo. Yaklaşık 2.52-3 kilonun altında bir ağırlık söz konusu Eko'da da. Bunda da aynı şekilde bu ağırlığa ulaşıyorsunuz. Tek eksik gördüğüm nokta şu mahmuz için. Mahmuzu ben takacağım çünkü. Evet, kutunun dibinde buldum o vidaları. 2 adet vida var kutunun dibinde. Şu. Bunlar mahmuz vidası. Kutunun dibinde kalmış. Şimdi bunun montajını yapacağız. Yani muhtemelen Eko'nun performans olarak değerlendirirseniz performans olarak çok bir fark göstereceğini zannetmiyorum. Fakat işte kullanımda ki sorunlar şöyle karşılaşacaktır. Yani onun kadar dayanıklı mı? Onun kadar çok arıza verecek mi? Vesaire gibi şeylerin değerlendirilmesi bence performanstan, bu tür aletlerde performanstan daha önemli. Şimdi evet, palamızı takıyorum. Vedo marka. Gördüğünüz gibi yağ kanalı tamam. Güzel. Tasarım güzel. Tam olarak oturdu. Şunu açmamız gerekiyor. Şu kutuyu da beğendim. Gerçekten ben zincir taşıyorum. Öyle sağa solu şeyleri kesiyor. Bunun içine yedek zincirimi koyup kullanabilirim. Bu asma yeri de var. Bence başarılı. Yani verdiğiniz fiyata göre oldukça iyi. Fakat bu kadar çok tool çıkması içinden farklı vidalar kullanılması yerine tek bir vidayla hepsinin aynı şekilde tasarlanması bence daha iyi. Standart kalitede bir zincir. İşte bahsettiğim gibi köşeli diş. Zincirlerle ilgili zincir seçimi ve hangi zinciri kullanmanızın gerektiğinin videosunun linkini buraya koyacağım. Eko'nun en sevmediğim özelliği bu zinciri takarken şurada tam kasılıyor tam olarak, yani burada birkaç hamle falan yapmanız gerekiyor. Fakat burayı biraz daha geniş tutmuşlar. Bu daha kolay girdi. Yani Eko'nun tek sevmediğim özelliği o diyebilirim. Ben yani bu Eko motoru yaklaşık bir 500 saate yakın falan kullanmışımdır. Defalarca bakım yapıldı. Defalarca karbüratör ayarı yapıldı. Evet. Şimdi zincirini takıyoruz. Zincir kastırmıyor. Şu gördüğünüz şey. Şimdi şu vidayla da şu altta gerdirme şeyi var. Pimi var. O pimin diğer şeye oturmasına dikkat edin. O oturuncaya kadar bunu çeviriyorsunuz. Genelde bu yönü çevirince o kasnak geri gelir. Biraz zayıf kaldı. Kendi şeyiyle çeviriyorum. Evet, girdi.
Şimdi zinciri takarken şunları sıkıyorsunuz biraz. Gördüğünüz gibi çok gevşek. Şimdi palayı ileri alıyoruz yavaş yavaş. Yani öyle toplama markalardan yapmamışlar. Her şeyde kendi şeyi var. Kendi markası var. Vedo olarak her yerde yazıyor. Yani neden Vedo onu da bilmiyorum ama muhtemelen Türk işi, yurt dışında üretilen, Çin'de imal edilen Türk tasarımı bir kopya. İmitasyon yani. Öyle diyebilirim size. Şimdi şurası gördüğünüz gibi biraz şey oldu. Şunu biraz daha sıkacağım. Güzel oturmadı yani. Falanım daha hareket edebilir olması gerekiyor. Şu arkası biraz oturmadı gibi geldi. Amortisörler şey gibi. Eko'nun aynısı yani. Eko'da da 3 tane amortisör var. Bir tane burada, bir tane burada, bir tane de altta şurada var. Kolda. Yani kesim yaparken titreşimi size hissettirmiyor. Böyle bir yapısı var. Evet, şimdi zinciri gerdiriyoruz. Buralar yağsız olduğu için biraz zor şey oluyor. Evet, şu an çok gerildi. Zincir çok gergin. Evet, burada bir sıkıntı oluştu şimdi. Şimdi bir çıkartalım bakalım ne oldu. İlk kullanmada kırılırsa yani ayıp eder. Yani buraların biraz yağlanması gerekiyor. Biraz şey, biraz sıkıntılar var orada. Tasarımsal olarak yani fazla sanırım güç biniyor. Biz de biraz fazla sıktık az önce. Fakat yani bu tür imitasyon cihazlar gerçekten deneme şeyi olarak yani çok sağlıklı denemeler yapılmıyor. Yani adam tasarlıyor ya da işte imitasyon yapıyor. Yani bir süre kullanması gerekiyor. Uzun süre kullanmadan sonra piyasaya sunulması gerekiyor. İşte bu kullanmalar olmadığı için işte böyle gördüğünüz gibi mesela oradaki şu kısmı biraz zayıf buldum. Muhtemelen ilk arıza yapacak yer orası. Onun haricinde şu an için çalıştırmadık tabi. Şu an için bir sıkıntı görünmüyor. Tekrar zincir ayarını yapmamız lazım. Pislik şuradan aşağı çıkmış gördüğünüz gibi. Orayı bir sökeceğiz. Onu yerine oturtacağız. Bakalım. Vedo bizi yolda bırakacak mı? Şu da düştü. Yani şu an arazide çalışıyorsak çok gıcık bir durum. Gördüğünüz şu diş de buradan çıkmış. Daha fazla zorlamanın manası yok. Şimdi şunu sökeceğim. Şu an arazide olsak bununla uğraşıyor olacaktık. Kesimi durdurmuş. Budamamızı durdurmuş. Bunu düzeltmek için uğraşıyor olacaktık. Yani şunun arkasında bir başka bir şey daha olsa
Bence daha başarılı olurmuş. Buraya pala basması gerekiyor gerçi. Palayı biraz daha sıkıştırıp ondan sonra bununla müdahale etmek daha mantıklı geldi şu an için. Evet. Şimdi sıkalım. Şimdi freely hareket ediyor. Oraya biraz gres süreceğim ben. Tekrar açıp. Ondan sonra kapatacağım. Evet, kırmızı gres kullanacağım. Kırmızı gres yoğun ısınmalara falan daha dayanıklı bir gres. Yani burada kullanmaya, burası çok fazla ısınmayacak fakat burada kullanmaya mani bir şey olmayan bir ürün. Muhtemelen bundan sonra biraz daha şey olacaktır. Yani çok fazla sürmeyeceğim zaten. Gördüğünüz gibi bir dişli sistem yapmışlar. Evet arkadaşlar, bu videoyu çekmemin amacı, bu motorla ilgili hiçbir video yok. Piyasada yani hiçbir tanıtım şey yok. Özellikleri tam olarak yazmıyor. Ölçüleri nedir? Yani sadece dışarıdan bir resmi var, fotoğrafında bile üründe. Bütün satıcılar da aynı şekilde. Eğer almayı düşünüyorsanız bu video size bir rehber niteliğinde olması için. Evet, şimdi tekrardan zinciri kanala oturttuk. Kilidi açık. Evet, gördüğünüz gibi şöyle biraz daha buna basmamanız gerekiyor bunu sıkarken, anladığım kadarıyla. Basınca çünkü arkadan çıktı kendisi. Şunu bir oturtsak Allah'ın izniyle. Ondan sonra şimdi oturdu. Oturdu fakat zincir orada, orada. Neyse, bunu bir sıkalım. Sıktıktan sonra germe işlemi daha kolay olacak. Yani bu kısım biraz sıkıntılı yapmışlar. Zor, gerçekten zor. Yani Eko çilank diye oturuyor. Biraz daha buraya çalışmaları gerekiyor. Yani normalde Eko'nunkini oturtuyorum ben. Elle sıkıyorum bu şekilde. Ondan sonra zincir ayarı yaptığımda şak diye oturuyor. Fakat bunu çok sıkacağız gördüğünüz gibi. Çünkü bir oturma başaramadık. Evet, bu şey iyi. Bu sıkılık iyi zincir için. Sanki şu video bu videodan biraz daha uzun yani. O bile mesela dikkatimi çekti. Yani şu an biraz daha sıkı az öncekine göre. Zincir kanalda tam olarak oturmuş. Açıp tekrar gevşetmem gerekiyor biraz daha. Sıkınca biraz daha sıkılaştı. Sebebini bilmiyorum. Onu çok gevşettik.
Yani yağsız olduğundan da biraz zor hareket ediyor. Fakat şu an gergin değil. Gördüğünüz gibi. Tamam, şu an iyi. Tamam, şu ayar iyi. Aslında biraz gevşek. Yani çıkabilir, gördüğünüz gibi çıkmaması gerekiyor. Biraz daha sıkacağım fakat muhtemelen zincir yağı olmadığı için bu şekilde. Yani şu mekanizmayı beğenmedim biraz. Şu an iyi. Evet. Zincir ayarı özellikle. O kısımda sınıfta kaldı. Şimdi bunu yaklaşık bir depo benzinle bir çalıştırıp deneyeceğiz. Yani palako küçük, tam şeye göre yani tam cihaza göre. Cihaz gerçekten küçük, tek elle. İşte yaklaşık 2,5 kiloyu 3 kilonun altında bir ağırlığı var. Yani cihaz dış hatlarıyla bu şekilde. Şimdi muhtemelen bunu üzerine 300 saat continuous use yazdıklarının sebebi, yani motorunu denediler. 300 saat çalıştırdılar bu motoru bir yerde sürekli olarak, yani daha büyük bir yakıt şeyiyle, çünkü bu içerisindeki yakıt deposuyla ancak yarım saat falan çalışabilir. 25 cc bir motor. Yaklaşık 200 mililitre, 190 mililitre bir yakıt alıyor deposu. Yani şu da yaklaşık 600 mililitre. Bununla 3 kere falan doldurup yani bir saatin üzerinde bir çalışma elde edebilirsiniz. O şekilde sadece motorunun test edildiğini düşünüyorum. Yani sistemin, çünkü şurası biraz zor oturuyor bahsettiğim gibi, fakat çok kullanmaya mani değil. Uğraştırıyor sadece. Vakit kaybı sizin için. Bir de arazide bu tür şeyleri uğraştığınız zaman oluyor yani, vaktiniz gidiyor. Daha verimli çalışamıyorsunuz. Sürekli arıza veren bir cihaz olduğunda elinizin altında vaktiniz gidiyor. Mahmuzu takmayı unuttuk. Eğer mahmuz Eko'ya olursa belki Eko'ya takabilirim bu mahmuzu. Fakat gördüğünüz gibi olmadı. Girmedi. Bu taraf girmedi. Bu taraf girdi fakat. Bakacağım duruma göre. Bir daha çıkardığımda mahmuzunu da takarım. Şu an için çok önemli değil. Evet, şimdi bunun yaklaşık bir depo 2 depo arası bir benzinle yani duruma göre bir boşta çalıştıracağım. Rodajı yapılacak. Ondan sonra kırsalda kullanacağım. Kullanırken birkaç video ekleyeceğim. Bu videonun son kısmında o görüntüleri de bulabileceksiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer siz de yani basit budama işleri yapıyorsanız bu motoru tercih edebilirsiniz. Ben bunu yedek olarak gibi aldım. Yani bazen işte 2 kişi gidiyoruz vesaire. Normalde Eko'yu kullanıyorum sürekli. Bakımlarını falan da düzgün yaptırıyorum onun. Fakat işte gittiğim zaman işte bu arıza yaparsa, bir şey olursa çıkarıp bununla devam edip o günkü işlerim yarım kalmasın diye en azından bir kurtarıcı olarak bu aleti aldım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Vedo ilk çalıştırma. Pompalamayı unuttuk. Burada yakıt görmeniz yeterli. Çok fazla pompalamanıza gerek yok. Şikleyi açtım. Az önce benzin yoktu. Vedo. Kesim.
Evet, testereyi yaklaşık bir 20 saat kadar kullandım. Şurada gördüğünüz değerleri yazıyor. Testerenin aydalı 3000 yazıyor burada gördüğünüz gibi. Aydalı biraz yüksek. 3200 falan, ben bunu ölçtüm. Bunun ölçüm videosunu koyacağım. Sayfanın bu kısmına gördüğünüz etiket kalitesi falan zaten hak getire, biraz ısındığı için çıktı etiketin üstü. Şu an daha güzel görünüyor. Burada tam değerler görünüyor. Diğer beğenmediğim bir özellikle işte bahsettiğim gibi şu sadece bunu açıyor. Buna da çok zor giriyor. Bunu açamıyor. Bunu tornavidayla başka bir şeyle açmanız gerekiyor ve şuradaki malzeme çok kötü. Gördüğünüz gibi her seferinde böyle beni uğraştırıyor. Yakıtı açayım. Her seferinde bunlar dönüyor böyle. İşte biraz kalite, tasarım vesaire kötü. Zincir çabuk şey oluyor. Zincir iki ayaklı olmasına rağmen aslında güzel tutuyor fakat çok fazla yağ yaptım ben. Yağ ayarını biraz fazla açtım. Yağım kalitesizdi, kullandığım zincir yağı. Bu sebeple işte biraz pala kayıyor zannederim. Yani her benzin koymada bir palayı da sıkıştırmak gerekti. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz.